Evet, Türk Şams kanalından herkese selamlar. MK İstanbul Müdürlüğü'ndeyiz. BRG Defense yani Burgu Defense'in standındayız. Şöyle polimer yapıda tabancalar bunlar. Elimizden önce size şöyle bir göstermek istiyorum. Farklı modellerde, aynı modelin farklı renklerin de var. Bunları önce göstereceğim. Sonra da tanıtımına geçeceğiz. Şimdi 3 tane aynı serinin modeli var farklı renklerde. Burada diğer 3 tane, burada diğer 3 tane. Şimdi buradan başlayalım. Bu BRG9'un taktikal modeli. Şöyle 18'li bir şarjörü var. Çelik. Şarjör yayı da evet, yumuşak diyebileceğimiz bir şarjör yayı var. Makvel var bunlarda. Şimdi şöyle şarjör düşürme mandalı çift taraflı bunlarda. Değiştirmeye gerek kalmadan her iki kullanıcı da rahatlıkla kullanabiliyor. Alt polimer, üst çelik. Elcik değiştirilebiliyor. Kaç farklı elciği var bunun? 3. 3 farklı elciği var. Ve diğer benzer tabancalarda olduğu gibi sanıyorum sökme kısmı içeride. Burada bir tırnak görüyorum. Buradan değil mi? Evet abi. Sanıyorum görünüyordur o da. Buradaki tırnağdan bu elcikleri değiştirebiliyorsunuz. Ve tırtıklı bir yapısı var. Elden kaymayı zorlaştıracak, yani tutuşu güçlendirebilmesi için kuralım şimdi. Evet. Bir daha yapıyorum. Buraya geldik. Duvara yavaş yavaş ilerlediğimizde düştü. Mesafe çok uzun değil. Çok yumuşak değil ama sert de değil. Yani Glock'larda, Stoger'lerde alıştığımız sert tetik yapısı yok. Ne yumuşak ne de sert. Tetik korkularının burada birçok benzeri tabancanın kullandığı gibi tırtıklı bir yapısı var. Şöyle bu parmakla destek sağlamak istediğinizde yine burada da tırtıklı yapısı var. Şu parmağı oturtabiliyorsunuz buraya. Hemen hemen birçok tabanca markası artık bunlara uygulamaya başladı. Onu söyleyelim. Sökme mandalı burada. Biraz sonra sökeceğiz de. Yine Picatinny ray var burada. Şimdi üst kapağa gidelim. Yüksek bir gezi var. Sabit bir gez. Arpacık da yine sabit ve yüksek bir arpacığı var. Bunda tabii kompansatör vidası var. Kompansatör veya susturucu takmaya müsait bir namlu yapısı var. Türkiye'de tabii susturucu takmak yasak ama bu imkanı da tanıyor. Yine burada atış basıncını düşürmek için, şahlanmayı azaltmak için kapak kesikleri mevcut. Bunu söyleyelim. Yine burada tabancayı kurmak için, önden kurmak isteyenler için kertikler var. Aynı kertik yapısı arkada da var. Şöyle görülebiliyordur. Tabanca kurulu olduğunda buradan anlayabileceğimiz bir pin var. Bu BRG9 taktikal. Şöyle diğer cepheye de dönelim. 919 vardı, onu söyleyelim. Ve sökümünü yapalım. Şarjörü çıkartıyoruz. Şimdi onu geriye doğru çekip şu mandalla sabitledikten sonra buradaki pimi çektiğinizde tetiği düşürdüğünüzde, kapağı düşürdüğünüzde daha doğrusu kolaylıkla sökülüyor. Kaset yapısı böyle. Şöyle bir gösterelim. Kızaklar biraz yüksek benim gördüğüm kadarıyla. Yani kızakla polimer gövde arasındaki mesafe bir tık yüksek. Şöyle şu içinde gösterelim. Önce irca yayı ve irca mili yekpare tek parça. Şöyle namlusu yine tabii namluyu çıkartmak için önce kompansatör ucundaki fideyi şöyle çıkartmak gerekiyor. Hadi çıkartalım madem, bunu söktük buraya kadar. Evet, şöyle bir namlusu var. Tabi MK'de olduğumuz için namlu dolu. Güvenlik nedeniyle bunu da söyleyelim. Kimi izleyiciler çünkü bunu bile soruyor. Sorun olduğunu düşünebiliyor. Sorun değil. Dediğimiz gibi MK'de
showroom tabancası bunlar. O yüzden namlu dolu. Şimdi şeyi takalım geri yerine. Şöyle taktım. Vidasını takalım. Evet, taktık. Sonra icra yayınla taktıktan sonra şöyle, evet, hazır. Şimdi bu BRG 9 taktikal. Bunun farklı modelleri de var. Bakın şöyle siyah, severlerin tercih edebileceği siyah bir renk var. Bunların atışlarına tanık olmadım. Atış videolarını, atış yapmak şu ana kadar mümkün olmadı, fırsatım olmadı. Bilmiyorum nerede bulabilirim, nerede atabilirim ama atanlar varsa, deneyimlemiş olanlar varsa da yorum yaparsa da seviniriz. Biz sadece gördüğümüzü yorumluyoruz, onu da vurgulayalım. Bu da bir tık farklı bir renk. Bunu da şöyle göstermiş olalım. Şimdi hemen şöyle yan tarafa doğru geçelim. Bu da BRG 9 Elite Gen 2. 1911'lerde alıştığımız gibi kabza emniyeti var. Önce bir şarjörü takalım. Atış yapmanız için şu kısma dokunmanız gerekiyor. Bakın tetik biraz daha düz. Yani şu taktik halde biraz da ileri bakıyordu ama bu bir tık daha düz. Çok az da olsa bir değişiklik var. Önce onu söyleyelim. Tetik korkulu biraz daha diğerinde düzdü. Yani taktik halde. Bu biraz daha bakın açısal olarak daha eğimli. Onu söyleyelim. Sökme, kurma, mandalar hep aynı. Burada bakın gez ve arpacık daha kısa. Bunun farkı ne? Birçok videoda söylerim. Bunlar taşımada yüksek gez ve arpacık konforu azaltıyor. Şöyle yani iç taşıma yapacaklar. Apandis taşımalarda bu kısımlar maalesef karna batabiliyor. Dış taşımada da aslında iyi bir kılıfla o sıkıntı aşılabiliyor ama iç taşıma yapacaklarda bunlarda sıkıntı oluyor. O yüzden bunu da özellikle vurgulamak istedim. Bu bir tık daha düşük yüksekliklere gez ve arpacın. Bu arada sabit her ikisi de. Diğer özellikleri önceki modelle aynı. Bunlar da farklı renkleri. BRG 9 Elite Gen 2'nin. Şimdi alta geçelim. Burada ne var? Burada BRG 9 Elite var. Az önceki Gen 2'de. Bu da Elite modeli. Şimdi bunların ikisi arasındaki fark ne? Önce ikisini yan bir getirelim. Şöyle yukarı doğru çevirdiğimizde evet ilk farkı görüyoruz hemen. Red'e takmak için Optic Ready kısmı var. Her ikisinde Picatinny ray var bu arada. Benim gördüğüm temel farklılık bu. Üst kapak kertikleri farklı, desenleri farklı. Onu söyleyelim. Şöyle başka farklılık var mı? Vurgulamamızı istedim. Yani şurada tırtıklı yapılar farklı. Teknik olarak farklılık var mı? Gen 2 18+1, Gen 1 16+1. Ha, bu kapasitesi. 18+1. Bu 16+1. Haliyle bir tık daha hafif bir tabanca olacaktır bu. Evet, görüntüleri bu şekilde. Şöyle koyalım. Bir de bunun siyahını da bir gösterelim. Siyah da elde şöyle duruyor. Ben iri elli bir kullanıcıyım. Şöyle şunu bir şarjörünü de alacağım. Çift el tuttuğumda da nasıl görünüyor onu da bir gösterelim. Şöyle. Ben de böyle duruyor. Açısal olarak da parmağım. Yani işin aslı benim elime biraz küçük geldi. Benim parmaklarım çok uzun. Ama rahatlıkla taşınabilecek bir tabanca. Onu da söylemiş olalım. Evet, kanala abone olup yorum yapmayı ve beğenileri de unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.